O koltuğa oturuyorsun. Ondan sonra örtü böyle sirkiyor. Tak tak tak. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla, yeni bir podcast'te sizlerle beraberiz. Bugün yeni bir konumuz var. İlginç gördüğümüz meslekler. Öncelikle Mustafa senle başlayalım. Tabii efendim. İlginç gördüğün mesleklerle ilgili neler söylemek istersin? Bu da yeni bir serimiz gibi bir şey olacak. Evet. İlk olarak şöyle başlayalım o zaman. Mevlüt'ün berbere gidişini. Gönder kaç. Gönder yavaş. Gönder. Oradan başlasak daha iyi. Mesela ilginç meslekler olarak berberden başlayalım. Bugün berbere gittim. Saç modelini gösterdim kız arkadaşımın. Ben de görmek istediği saç modelini. Ve çıktım. Çıktıktan sonra telefona baktığımda arkadaşıma selfie gönderdiğimde Cennet Mahallesi'ndeki Aliş'i bir anda kamerada gördüm. Ondan sonra dedim ki neden böyle bir video çekmeyelim? Yani berberlik bence ilginç bir meslek. Sana göre ilginç olan ne mesela? Ya şöyle açıkçası erkeklerin çok sık yaşadığı bir olay vardır berberde. Sen istediğin saç stilini belki adama gösterirsin. Ama o adam onu o şekilde yorumlamaz. Kendi çapında yorumlar. Ve ortaya biraz keko, biraz modernist, biraz ılıman bir şey ortaya çıkmış oluyor. Ve o zaman hani o adamın ellerine bırakınca diyorsun ki ya benim kafama tas koyup kenarlarını kesse daha iyi diyorsun yani. Ya şimdi o kadar da berberimi kötülemeyeyim. Ya da bunu herkes yaşamıştır zaten. Hani berber koltuğunda otururken saçın sana anlamsız bir şekilde güzel geliyor. Beğeniyorsun. Çünkü berberin soruyor. Kardeşim olmuş mu? Hani beğenmediğin bir yer var mı diye soruyor. Sen diyorsun ki olmuş abi. Ama berberden çıkıyorsun, sonra bir bakıyorsun aynaya, diyorsun ki bu böyle mi olmalıydı? Yani şimdi şöyle, işin son raddesi tabii ki biraz sıkıntılı. Ama bir de şu açıdan da bakmak lazım. Yine bir ekstra olarak daha bir şey daha girelim. Erkeklerin özellikle berberde otururken masaya böyle köleymiş gibi böyle sanki arkadan biri kırbaçlıyormuşçasına bir şekle bürünüyor. Berbercinin ellerine emanetsiniz mantığıyla gidiliyor. Ve çok garip yani insanı garip hissettiriyor her zaman. Özellikle önlüğü taktıktan sonra böyle o sanki bir tasma. Sen artık orada onun emrindesin, çalışıyorsun. Sana istediği her şeyi yapabilir görüntüsü yaratıyor. Bu gerçekten çok büyük bir farklı bir deneyim açıkçası. Gidiyoruz, tamam mı? Berber koltuğuna oturduk. Hatta şuradan başlayalım. Berbere gittin, berberine selam verdin. Selamünaleyküm. Ali abi, örnek veriyorum. Baktın sıra var, oturuyorsun, telefonda geziyorsun. Sonra sıra sana geliyor. O zaten mükemmel bir an. Çünkü artık sıra sende. Berberin seninle ilgilenecek. Düşünsene, berberin o şefkatli elleri artık senin kafanda olacak. O koltuğa oturuyorsun. O koltuğa oturduktan sonraki hissiyat ne oluyor mesela? Oradaki ilişki mesela bence çok ilginç bir ilişki. Sen mesela o berber koltuğuna oturduğunda ne hissediyorsun? Ya şöyle ben o berber koltuğuna oturduğumda tabii berberimi kötülemek için söylemiyorum bu arada. Kendisine selam olsun bana ekstra. Ama o berber koltuğuna oturduğumda benim hissettiğim hissiyat şu oluyor. Hani kolunuz bir yerlere değer. Özellikle erkekler için söylüyorum. Birileri koluna bir şey değdirirmişçesine bir durum oluşuyor. Bu beni bir noktada rahatsız ediyor ama o koltuğa oturduğumda sanki ben hani biraz artı 18'e girecek ama küçük kardeşlerim lütfen kulağını kapatsın. Biraz cinsellik mottosu biraz girmiş oluyor ortaya. Ya sen ne biçim insansın? Sanki birbirlerini tokuşturuyormuş mantığıyla bir durum ortaya çıkıyor ve bu da tabii ister istemez beni farklı bir mottoya sokuyor. Yani garipsiyorum özellikle ense falan tıraşında enseye böyle ne diyeyim Ustura, yok, tarak. şey vardır ya. Ha, fırçası mı? Fırça değil ya enseyi tıraş alırsın ya. Ha, makineyle. Ha, makine aynen. O tıraş makinesiyle böyle enseye girdiği zaman böyle huylanırsın. Böyle ister istemez. Niye? Çünkü bir dürtüm geliyor insanın içerisine. Farklı bir şey yani. Farklı bir deneyim. Ben mesela kendi hissettiğimden bahsedeyim. Ben mesela o büyülü an geldi, tamam mı abi? Sana dedi ki sıradaki gelsin ya da kardeşim gel senin sıran. Abi özelsin. Yani sana çağırıyor. Berberin sana çağırıyor yani. O koltuğa oturuyorsun. Ondan sonra örtüyü böyle sirkiyor. Tak tak tak. Sonra bağlıyor boynuna. Ondan sonra saçlarını şöyle ucundan tutar ya, şöyle Evet. ucundan böyle etrafına kardeşim nasıl yapalım der. Saçlarını böyle bir yoklar, okşar.
Düşünsene 25-26 yaşındasın ve artık o yaşlarda saçını sadece okşayan berberin var. Berberinden başka kimse senin saçını okşamıyor. Bir şefkat eli aslında. Ondan sonra nasıl yapalım diyor. Düşünüyorsun lan nasıl yapılmalı? Bir saç nasıl kesilmez mesela? Aslında söylüyorsun nasıl kesilmesi gerektiğini de söylüyorsun. Ama bir bakıyorsun aslında senin istediğin değil berberin istediği olmuş. Ama sanki sen istemişsin de o şekilde kesmiş gibi. Bir de aklıma şey geldi sen böyle deyince. O dedin ya makine enseye dokunuyor tüyler diken diken oluyor. Bir sihirli lan daha var abi. O da ne biliyor musun? Böyle kafanın bir köşesi öyle bir kaşınır ki ama elin örtünün altında ki ben dirseklerimi de böyle yana koymam dediğim muhabbetten dolayı böyle sıkışırım yani iki büklüm duruyormuş gibi. Kafanın kaşındığı yere öyle bir dokunur ki onun eli Allah'ım dersin bu ne güzel bir el. Yani Arjantin'de bir tane futbolcu vardı Maradona. Tanrı'nın eli. O an o Tanrı'nın eli berberin eli bence yani. Düşünsene o kaşınan noktaya dokunuyor ve o an düşün bütün sorunlar zaten hikaye. Çünkü o kaşınan yer senin için en büyük sorun. Ve oraya berberin dokunuyor. Bir daha bir şeye değinmek istiyorum. Mesela berberin aile hayatı. Bir berberin aile hayatı nasıldır mesela? Bıdı bıdı yapma kral. Düşünsene eşin saçlarını boyamak istiyor. Kuaföre gidecek ama gitmesine gerek yok. Sen berbersin boyarsın yani. Ama bu her berber için geçerli değil. Ama avantaj değil mi sence? Avantajlı tabii. Mesela Saçını tanıyordur vesairedir. yani mesela şunu hayal edelim. Bir berberin aile hayatı nasıldır? Ya bana göre benim en azından yakın olarak tanıdığım bazı isimler var. Kendileri berberci. Aileleri mesela mümkün mertebe kendi çocuklarına berberciliği öğretmiyorlar. Ben bunu gördüm enteresan bir şekilde. Yani çoğunluk için bu böyle. Belki azınlık illaki öğretenler vardır. Baba mesleğidir. Hani öğrensin elinin altında bulunsun diye. Ama genelde öğretmiyorlar. Niye? Benim gördüğüm kadarıyla çocukların bu stresli iş yapmasını pek istemediklerini düşünüyorum. Belki daha rahat iş olanakları varsa hani onları değerlendirsinler. Bu iş çünkü insanlarla uğraşmak gerçekten zor. İnsanlara bir şeyi beğendirmek gerçekten zor oluyor. Ulan nankör köpek daha ne istiyorsun? Adam eşek gibi çalışıyor. Evet devamlı sirkülasyon halinde olan bir iş olmasına rağmen yine de bazı zamanlar çalışmadığın zamanlar da oluyor. Ve işin gerçekten çok kritik noktalara ulaşabiliyor. Bu en bariz pandemi döneminde de gördük bunun benzerini tabii. Sence kaybolacak bir meslek mi berberlik? Zor. Kaybolamaz. Kaybolma şansı yok. Her teknolojiye dayanıklı tek bir meslek berberlik diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama şöyle berbercilik meselesi ilerleyen dönemde robotlaşma dönemine girebilir. Lan bırak. Hani çok çok ileri bir evre midir bu? Bence çok ileri bir evredir. Ama ben şunu biliyorum. Mesela benim ablam eşini tıraş ediyor. Ya da birçok kişi artık evine makine almış. Tıraş makinesi. Saçlarını kesiyorlar. Bu berbercilik mesleğine zarar verir mi? Zarar vermez. Neden? Abi şimdi şöyle düşünmek lazım. Evde kestiğin saç stilinden gerçekten memnun olmayacak. Ve aynı zamanda şöyle bir şey de var. Yani evde kesilmiş olan saçın herhangi bir şekilde insanın içine sindiğini zaten düşünmüyorum. Yani çünkü bu şeye benziyor. Bizim küçükken yani şey vardır ya. Kafaya koyarsın tası, kenarlarını alırsın mantığı. Yani bu en kolay kesme yöntemidir zaten. Büyüklerimizin bize öğretti. Peki bir berber sence şunu yaşıyor mudur? Çalışıyor, dükkanına saçı kesiyor, kırpıyor, mırpıyor. Akşam eve geliyor, amcasının oğlu, amcası, işte ne bileyim eniştesi. Diyor ki yeğenim benim saçımı kesiver. 2 dakika sakallarımı alıver. Ne olacak sanki? Bunu yaşar mı? Bence yaşar Türkiye'de. Yaşanır. Çok Sence net nasıl yaşanır. bir psikoloji? Mesela ben bir berber olsam ve bana böyle gelseler ben çok şey yaparım artık. Yani bu olay beni artık çileden çıkarır mesela. Emrivaki'yi zaten sevmem. Ama düşünsen akrabam geliyor, gel diyor benim saçımı kesiver. Sen ne hissedersin mesela? Abi şöyle yani şimdi ben berberci olsam bu şey gibi. Ben tasarımcıyım abi. Hadi 2 dakika gel benim 2 dakika logomu çiz mantığı. Na benziyor biraz. Ya ben derim ki yani abi benim bir sürü işim var. Tamam çizelim ama çok boş vaktim olduğu zaman. Ya da Yani- yarın gel dükkanda keseyim. Yani anlık arada bir boşluğum varsa belki olabilir ama yani ısrarla bir şey yani dediğin gibi bastırılması evet çok hoş değil ama hani ne bileyim çok mantıklı bakmıyorum bu olaya ya. Çünkü ben parayla işi yapıyorum. Ya abi el aleme para kazandıracağını gel bana para kazandır. O parayı gel beraber yiyelim. Bu daha mantıklı. Ama bizim kültürümüzde böyle bir şey var ya. Mesela oğlum benim milletvekili ise örnek veriyorum ya ben yakın bir tanıdığım milletvekili ise. Benim yeğen de işte milletvekili gel senin oğlu işe alalım. Ya da yeğenim bak sen milletvekili oldun artık gel bir yerlere nazın geçer benim oğlanı da işe sokuver mantığı ülkemizde olduğu için bence bu da vardır. Bir de şeyi soracağım. Mesela berberde
Tıraş olurken yaşanan sohbetler, muhabbetler. Tamam mı? O makinenin sesini hayal et. Hı hı. O tıraş makinesi çalışıyor. Bir yandan berberin sana soru soruyor. Anlıyorsun, anlamıyorsun, uyduruyorsun bir şekilde. Ya da anladığını düşünüyorsun, cevaplıyorsun. Sen ona soru soruyorsun. Aslında o da senin sorduğun soruyu anlamıyor. Farklı bir cevap veriyor. Ya da hayata bakış açılarınız tamamen çok farklı. Alakası yok. Mesela o çok muhafazakar biri. Ya da ne bileyim o koyu bir Fenerbahçeli ama sen futbolla hiç ilgilenmiyorsun. Böyle bir yaşadığın saçma muhabbet var mı mesela? Var. How are you? Böyle. Fazlasıyla var hem de. Yani şöyle. Yani bu zaten klasikleşmiş bir olay. Berberci, berber olan arkadaş genelde bir muhabbet açmak ister. Sabit bir kuraldır. Tamam, bu insan iletişiminde evet ilk adımdır. Okey. Ama açtığın muhabbet eğer tanımadığın bir berberci ise çok saçma sapan oluyor. O an senin hani iç durumunu bilmiyor. Ya da hızlıca bir işim var, hızlıca işini bitireyim mantığıyla yaklaşmıyor. Neden? Çünkü adamın bol bol zamanı var, senin zamanın var mı diye sorgulamıyor. Sen söylesen bile o adamın o çok da umurunda olmuyor. Ama tanıdık bir berberse olay çok farklı yere gidiyor. En azından senin geçmişini biliyor bir noktada. Çünkü ara sıra gelip daha önce sohbet etmiştiniz vardır. 5 dakikalık bile olsa. Adam oradan çıkararak bir şeyler ortaya sürebiliyor. İlerletebiliyorsun konuşmayı. Ama hiç tanışmadığın, hiç tanımadığın bir berberci gerçekten bir şey anlatmak çok zor oluyor. Ve sıfırdan hayat hikayeni böyle dizmen de zaten artık bir zaman sonra yorucu hale gelir. Benim en çok merak ettiğim olay bir berberin başka bir berberle ilişkisi. Ya da buna şöyle de bakabiliriz. Az çok ben de tasarımcıyım. Sen de tasarımcısın. Hı hı. Ben biraz yazınsal kısımdayım. Hı. Nasıl yazmış diye bakarım. Hı hı. Sen de nasıl işte renkleri oturtmuş, grafikleri nasıl çizmiş diye Evet. bakarsın. Acaba bir berber başka bir berberin kestiği saça bakıyor mu? Bu nasıl kesmiş? Nereden gitmiş? Kestiği yerleri bilebiliyor mu? Ya da dışarıdaki insanların saç tiplerine bakarak hangi berbere tıraş olduğunu kestirebiliyor mu? Ben o kadar detaylı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de bu çok mümkün değil. Yani çünkü Türkiye'de bunu takip edebileceğin bir mecra var mıdır diye soracak olursam bence yok. Ama yerelde olabilir ya. Yerelde olabilirdi ama ben zannetmiyorum. Kimin nasıl tıraş ettiği tam olarak benimsenmeyecek durumda. Yani etiket yok sonuçta. Onun yerine şu olabilir. Mesela kendi aralarındaki konuşma evet var. Çünkü neden? Dükkanlar hep birbirine yakın oluyor genelde. Berber dükkanları. Çok enteresandır. Ben de bunu çok ilginç görüyorum. Bir de berberler niye önlük giyer abi? Mesela bazı berberler beyaz önlük giyiyor. Niye acaba? Ben de sadece o değil, kasap önlüğü giyen de gördüm bu arada. Çok enteresandır. Berber niye önlük giyer? Açıkçası ben de bilmiyorum. Hani Şeyden olabilir ama ya. Bu saçtır, tüydür, kaza falan değmesin, üstüme bulaşmasın ama diye. abi yani her türlü bulaşıyor ki. Çünkü ortamda yani sen ne kadar böyle görünürde saç olmadığını düşünsen de o saç teli, o saç kılı o kadar ince ki. Hı hı. Hani görünmeyen bir ortamda yutuyorsun onu zaten. O ortamda fazlasıyla var. Baştan aşağı toz orası yani. Tüy diyeceğiz. Yani tüy, evet. Baştan aşağı tüy oluyor orası. Sen illaki yutuyorsun, illaki içine giriyor. Hani farkında olmuyorsun sen bunu. Evet yani en azından bir bende var abi. Hani ben bunu kullanıyorum. Hiç kullanmasam da olur ama kullansam daha iyi, hoş görünüyor falan diye olabilir belki. Berber kokusu. En ilginç gelenlerden biri de bana o. Onu bilmiyorum. Berber kokusu. Evet. Berbere gidiyorsun, o berberin dükkanın içine girdiğinde böyle kolonya kokusu değil bu. Tamam mı? Parfüm kokusu desen o da değil. Sen hiç aldın mı mesela? O berber kokusunu betimleyebilir misin? Ya bir şöyle ben almadım. Yani çünkü berbere gittiğim zaman genelde evet içeride bir parfüm kokusu oluyor ama ben parfüm kokusu olarak yorumluyordum yani. Ekstra bir berber kokusu da yorumlamadım. Çünkü her berbere gittiğimde farklı bir koku var. Yok ya. Bence genel olarak berberlerin kokusu yani dükkanın kokusundan bahsediyorum. Oradaki ambiyansın kokusu aşağı yukarı aynı. Hastane kokusu gibi bence. Yani böyle net bir sabun kokusu değil mesela. Şampuan kokusu değil. Saç spreyi kokusu değil. Parfüm kokusu zaten değil. Böyle bunların hepsinin karışımı fresh bir koku çıkıyor ortaya aslında. Tıraş sabunu kokusu da var bir de bu arada. Peki sen berbersin. Ben berberim. Hı hı. Tamam mı? Bir berber bir berbere dedi. Gel dedi beraber berber dükkanı açalım dedi. Açar mıyız? Açarız. Niye olmasın? Bir tasarımcı. Diğeri de yazar. Bakalım. Aynen. Ortaya ne çıkacak? Saçları atam izindeyiz yazıyor. Aynen. Bence bitirelim. Açılışı ben yaptım. Kapanışı sen yap. İlginç mesleklerde bugün berberi konuştuk. Bunun tabii ki devamını gelmesini istiyorsanız ki biz devamını getirmek istiyoruz. Farklı meslek dallarıyla alakalı bunu da yorumda belirtirseniz ona baz alarak
en azından kendi geçmişimizdeki tecrübelerimizi, deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyor oluruz. Tamamen kafa dağıtmaca amacıyla biz bu podcastleri gerçekleştiriyoruz. Umarım size faydalı olur ya da kafanızı dağıtmıştır. Tek temennimiz bu yönde. Son olarak da tekrardan Mevlüt'ü devrediyorum. Kapanış yapsın, sonra bitirelim. Ben de izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle biz bugünlere ya da daha ilerilere gelmeyi hedefliyoruz. Son olarak Mustafa'nın dediği gibi eklemek istediğiniz ya da eleştirmemizi, tartışmamı istediğiniz bir konu varsa biz bunu konuşmaya da hazırız. Tartışmak istiyoruz. Sizleri de dahil etmek istiyoruz. Özellikle yorumlarınız bizim için çok değerli ve önemli. O yüzden dinlediğiniz için, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu arada Mablala internet sitemizde de özel içeriklerimizi takip edebilir, inceleyebilirsiniz. Linkini bırakacağız sizlere. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Bununla beraber sizler de orada içerik oluşturup puanları toplayıp özel ödüllerimizden yararlanabilirsiniz. İyi günler diliyorum. İyi günler arkadaşlar.